Yapay zeka hisseleriyle 1.2 milyon dolar kazanmak. Evet, yanlış duymadınız. Yapay zeka hisse senetlerine yatırım yaparak 1.2 milyon dolar kazanabilirsiniz. Bu nasıl olur? Gerçek mi? 1.2 milyon doları hangi hisse senetlerine yatırmışlar? Sizin de kafanızda bu sorular varsa o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda yapay zeka hisselerine yatırım yaparak milyoner olma şansına bakacağız. Milyoner olan arkadaşlar var. O milyoner olan kişiler nasıl olmuş? Ben hangi hisselere yatırıyorum? Bu hisselere siz de nasıl yatırım yapabilirsiniz? Şimdi doğru zaman mı? Bunları videoda inceleyeceğiz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Şimdi dünyanın en değerli varlıklarının sıralaması sonra internette. 20 sırada Walmart var. Bu bir süpermarketler zinciri. Daha sonra 18. sırada Tesla, 17. sırada kredi kartlarından bildiğimiz Visa. Daha sonra arkadaşlar yukarı doğru çıktığımızda da neler var? 11. sırada Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway. Daha sonra Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi. Daha sonra 9'da Bitcoin'i görüyoruz. 8'de gümüş, 7'de Amazon, 6'da Saudi Aramco. 5'e geldiğimizde Google var. Hepimizin bildiği 4'te de Nvidia. Evet arkadaşlar, yapay zekanın başını çeken şirketlerin biri Nvidia. Nvidia'nın şu anki büyüklüğü 2.3 trilyon dolar ve dünyanın en değerli 4. aseti. Yani aset dediğimiz arkadaşlar bir meta olabilir, bir yatırım aracı olabilir, hisse senedi şirket olabilir. Nvidia 4. sırada, 3. sırada Apple var, 2. sırada Microsoft var, 1. sırada da altın var. Ama Nvidia bu büyüme hızıyla giderse şu an 2.4 trilyon dolar, önde Apple ve Microsoft'u da yakın zamanda geçeceğini öngörebiliriz. Apple'ın 2.9, Microsoft'un da 3.1 trilyon dolarlık market büyüklüğü var. Altına da ad var tabi, altın çünkü 16 trilyon doların üzerinde. Peki Nvidia'ya biraz daha yakından baktığımızda benzer teknoloji hisseleriyle karşılaştıralım arkadaşlar. Microsoft ve Apple. Bunlara baktığımızda 1 milyar dolarlık hacme geldikten sonra ne kadar sürede 2 katına çıkmışlar arkadaşlar. Bu grafik onu gösteriyor. Yani Nvidia 1 milyara ulaştığında, Microsoft 1 milyara ulaştığında, Apple 1 milyara ulaştığında başlatmışlar. Apple'ın, Microsoft'un gelmesi yaklaşık 1,5 yıl sürmüş. Nvidia arkadaşlar 6 aydan kısa sürede 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara çıkmış. Bu da yapay zekanın ne kadar hızlandırıcı olduğunu, yapay zekanın Nvidia üzerinde nasıl bir trend yarattığını ve bu trendin hype'ıyla Nvidia'nın nasıl adeta surf yaptığını görüyoruz. Burada da Nasdaq, yani teknoloji hisselerinin 100 ve S&P 500 indeksine bakıyoruz. Bunu Nvidia ile karşılaştırıyoruz. Bu arkadaşlar 2023 senesi Nvidia'nın parladığı, AI'ın, yapay zekanın parladığı zamandı. Burada baktığımız 2023'ün ilk 10 ayı. Buradaki tabii ki 10 aydan sonra daha da arttı ama internetten bu grafiği buldum. Burada da baktığımızda Nasdaq ve S&P çok güzel artışlar sağladı tabii ki 2023'te. Yani %20'lerle %40'lar arasında artışlar sağladı indeks. Nvidia'ya baktığımızda şu an 220, evet yanlış görmüyorsunuz, %220 gösteriyor. Yani Nvidia, Nasdaq ve S&P'yi yaklaşık 10-15 yıllık gelirini, 10-15 yıllık kazancını bir yıl içinde getirmiş. Amerika'da arkadaşlar Nasdaq'ta teknoloji hisselerine ya da S&P'deki teknoloji hisselerine baktığımızda Magnificent Seven, yani muhteşem yedili olarak anılıyor. Nvidia'nın bu 7 şirkete göre olan performansına bakıyoruz. Nvidia gördüğünüz gibi %400'e ulaşmış arkadaşlar. Bu Ocak 2023 ile Mart 2024 arasında bir yılı aşkın bir sürede olan şeyler. Meta'ya baktığımızda %3 da çok güzel performans sergiledi. Amazon %100 artmış. İşte Microsoft, Alphabet dediğimiz Google, Tesla, Apple'da bunlar da %10'la %50 arasında, %60 arasında artışlar sağlamışlar. Yani burada Nvidia, Meta'yı seçseniz, oraya para yatırsanız inanılmaz artar. Ama şimdi diyebiliriz ya, Nvidia, Meta nasıl bulacağız? S&P 500'de 500 tane büyük şirket var. Nasdaq %100 tane şirket var. Bizim orada Nvidia, Meta'yı seçimiz, diyelim ki Nasdaq'a gidelim, %2 şans. Başkalarını seçersek ne olacak? Bu zaten iyi performans gösteren şirketler buraların endekslerini
yukarıları taşıyor. Yani büyük olsa bu 7 tane 8 tane şirketi çıkarsak S&P'nin büyümesinin %90'ı gider. Bu 500 tane şirket içerisinden bunları bulmak, bunlara para yatırmak da biraz şans işi arkadaşlar. O nedenle ben tekil hisse alma taraftarı değilim. Tabii ki o videoda bahsettiğim şey yatırım tavsiyesi değil. Ben finansal bir danışman değilim ama kendi tecrübelerim bunu gösteriyor. Her zaman endeks fonu alıyorum ben. Biraz sıkıcı bir strateji ama uzun vadede kazandırıyor. Bunu görebiliriz. S&P 500 ortalama %8-10 getiriyor senede. Nasdaq'ta %15-20 arası getiriyor şu anki gördüğümüz kadar. 2023'e baktığımızda 2023'te ne getirdi S&P? %25 getirdi. Nasdaq ne getirdi? %54 getirdi. Bunlar endeksler. O nedenle ben de endeks fonlarıyla zengin olun diye bir video yapmıştım. Bu videoyu da izlemediyseniz şimdi izleyebilirsiniz. Sonra şu anki videoya dönebilirsiniz ya da notunuzu alın arkadaşlar. Linki sağ üstte bırakıyorum. Kanalda bu videoyu mutlaka bu videodan sonra da izleyebilirsiniz. Böylece endeks fonları nasıl yatırım yaparız? Nasıl endeksler var? Hangi endeks fonları en yüksek getirileri getiriyor? Bunu bu videoda bahsediyorum. Peki Nvidia ile ya da işte benzer yapay zeka hisseleri nasıl zengin olmuş insanlar? Bende arkadaşlar Nvidia yok. Sadece işte endeks fonunun içinde olan Nvidia kısmı %5-10. Maksimum 5-6 bin dolarlık Nvidia hissesi vardır bende. Ama bu da işte endeks fonunun içinde başka birisi yönetiyor bunu. Ben gidip bireysel olarak Nvidia almadım. Burada alan arkadaşlar var. Mesela bu Reddit'te baktığımızda bir ayda 3000'den 300 bin dolara çıkarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Investing üzerine takip ettiği hisse senedini. Burada Nvidia almış. Daha sonra bu da 480 bin dolar olmuş. Başka bir hisseye baktığımızda ne yapmış? 70 bin dolardan 1.1 milyon dolara çıkarmış Nvidia hissesi alarak. Buradan Reddit üzerinden siz de girip bakabilirsiniz. Diğer bir gördüğüm içerik arkadaşlar Nvidia üzerinde 1.6 milyon dolar yatırım yapmış. Nvidia hissesi almış. 18 milyon dolar kazanmış. Yani şu anki güncel portföyü 20.2 milyon dolar. Yani burada çıkaracağınız sonuç arkadaşlar benim de 1.6 milyon dolarım olması lazım gibi sonuç çıkarmayın. 1600 dolar koysanız işte 20 bin dolarınız olurdu gibi düşünebilirsiniz. Şu an Nvidia'nın ülkelerin GDP'lerine oranına olan bir grafik buldum. Şu an size onu gösteriyorum. Nvidia şu an 2'nin üzerine attığı bu biraz eski grafik. Burada ne diyor? Şu an büyük olasılıkla Nvidia Kanada'nın ya da Brezilya'nın hatta İtalya'nın toplam GDP'si kadar büyük bir piyasa değeri var. Bu oldukça etkileyici. Şu an bu grafiği revize etsek ilk 8'e ilk 9'a girer Nvidia. Peki diyebilirsiniz buradan almak için mantıklı mı? Biz de mi Nvidia alalım? Bu kadar arttı. 100 kat yaptı, 50 kat yaptı. Biz de buradan girebilir miyiz? Şimdi bunu kimse bilemez bu sorunun cevabını. Ben de bilemem. İnsanlar tahmin yürütebilir. Genelde teknolojilerin PE ratio'su arkadaşlar PE oranı yani 25, 20, işte 30 o civarlarda gezer. Bu 25'in üstündeyse biraz daha değerinden yüksek olduğu düşünülebilir. 25'in altındaysa iyi fiyatlı olduğu düşünülebilir. Bu da arkadaşlar şirketin ne kadar karlı olduğu işte asetleri her şeyi değerlendiriliyor. Diyor ki evet bu şirket 25'in üzerindeyse pahalı. Bunu almamıza gerek yok. Şu an Nvidia'nın PE ratio'su, PE değeri yani 80 civarında. İnanılmaz bir balon olduğu düşünebilir. Tabii balon mu değil mi? Burada 10 kat daha yapar mı yapmaz mı? Onu kimse bilemez. Herkes genelde balon diyor. Şu an internette Nvidia yazın bakın. Ya balon diyenler var ya buradan 5x yapacak diyenler var. Hype yeni başlıyor diyenler var. İşte bunlar çip üretiyor. Çipler daha fazla yerde kullanılacak vesaire diyenler var. Ondan kimse bilemez. Ben kendi Nvidia ile ilgili ve yapay zeka hisseleriyle ilgili kendi fikrimi videonun sonunda size ne yapacağımı, nasıl düşündüğümü anlatacağım. Onun için videonun sonuna kadar arkadaşlar benimle kalın. Ama derseniz ki dediğim gibi işte ben Nvidia'ya bakacağım. Nvidia'nın hissenin değeri nasıl hesaplanır? Bu hisse pahalı mıdır, ucuz mudur? Bir hissenin gerçek değeri nasıl hesaplanır? Konulu video var arkadaşlar kanalda. Onu da Nvidia yapmamıştım burada ama hem Apple hem Tesla'nın değerlemesini yaptım. Detaylı bir formül var. Herkes yapabilir. Bu videoyu 16 bin arkadaşımız izlemiş. Siz de izlemediyseniz mutlaka göz atın. Videonun linkini sağ üstte bırakıyorum. Diyelim ve devam edelim. Şimdi esas söylediğim gibi Nvidia alınır mı? Burada baktığımızda Nvidia ne yapıyor? İlk başta onu anlamamız lazım. Nvidia mikroçipler üretiyor. Bu çipler nerede kullanıyor? İşte elektrik dış fırçasından tutun OpenAI'ın kullanımını olan bilgisayarlara, oradan işte ne bileyim televizyonunuza, arabanıza her yerde bu çipler kullanılıyor. Dünya ilerledikçe, yapay zeka arttıkça bu çiplere çok daha fazla ihtiyaç olacak. Hem depolama için hem işletim için. İnanılmaz küçük mikroçipler üretiliyor. Yani milimetrenin arkadaşlar binde biri, 10 binde biri seviyesinde çipler üretiliyor ve bunlara parçalar konuyor. Bu çipler de birçok endüstride kullanılıyor. O nedenle daha başında mıyız, sonunda mıyız Hype'ın bilmiyorum. Bu daha büyüyecek mi? Orası kesin. Ama hisse buradan arkadaşlar ne kadar artar onu bilmek zor. Şimdi benzer bir şekilde Apple hissesine baktım. Apple şu an 191 dolar. Ama bu internet babalığı patlamadan önce 2000 senesinden önce yani baktığımızda Apple'ın değeri 0.26 dolarmış. Şimdi oradan baktığımız 0.26 şu an arkadaşlar ne yapmış yaklaşık? Neredeyse 1000 kat yapmış arkadaşlar Apple hissesi. Ama diyelim ki ya bu ilk çıktığı zaman da bakmışsınız işte o zamandan bu zamana daha fazla artmış olabilir.
O zamandan bu zamana artması çok normal. Peki şeye baktım arkadaşlar. 2023'te işte bu Lehman Brothers krizi patlamış. Biraz daha işler düzelmiş. Piyasa biraz toparlamış. Orada da 15 dolar civarındaymış. Yani şu ankine göre yaklaşık 12-13 kat daha düşükmüş. Yani şu an 12-13x yapmış o zamana göre. Oradan sonra baktığınız gibi ne yapmış? Bir daha fırlamış. Yani siz şeyde düşebilirdiniz. Ya işte internet tam bulunmadan önce, işte ne bileyim akıllı telefonlar, bilgisayarlar çok yayılmadan önce, 2000 senesi öncesi diyelim, ne kadarmış Apple hissesi? 0 nokta küsurat. Oradan buraya 1000 kat yapmış. Ama şey diyebilirdiniz ya, işte 0.2'den 15 yapmış. Zaten yüzlerce kat yapmış. Oradan buraya ne kadar artacak? İşte gördüğünüz gibi grafikte ne kadar artmış. Oradan dediğim gibi bir 10-15 kat daha ilerlemiş. Şimdi Nvidia'da benzer bir şey olabilir. Tam Nvidia işte 100 kat arttı, 50 kat arttı. Ama buradan gene bir artış sağlayabilir. Bundan sonra 100 kat mı artar? Sanmam. Ama dediğim gibi kimse bilemez. Ne gibi riskler var? Nvidia en büyük çip üreticilerinden bir tanesi. Teknolojisi çok iyi. Ürettiği çipler çok iyi performans sağlıyor. Genelde herkes Nvidia'nın çiplerini tercih ediyor. Ama der ki mesela OpenAI ya da başka bir şirket, ya ben kendi çipimi üreteceğim. Kendi çipimin teknolojisi Nvidia'yı geçecek. Ben de bu şeye gireceğim. Nvidia'ya bağlı kalmak istemiyorum. Böyle bir şey olduğunda Nvidia'nın çiplerinin kullanım alanı düşecek. O zaman şirketin değeri düşebilir. Gelecekle ilgili soru işaretleri olabilir ve insanlar Nvidia hisselerini satabilir. Böyle bir opsiyon da var. O nedenle dediğim gibi ben sıkıcı ama bana kazandıran endeks fonları yatırımına devam ediyorum. Dolar ortalama maliyet yapıyorum. Her ay sonunda endeks fonlarından VOO, S&P 500'ün ve QQQ, Nasdaq'ın 100 endeksinin ortalaması olan bu iki endeks fonunu alıyorum. Umuyorum arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Videoda ne yaptık? Videoda yapay zeka hisseleriyle nasıl milyoner olmuş insanlar, onu inceledik. Nereden nereye gelmiş? Nvidia hissesinin gelişimine baktık. Nvidia'nın ne yaptığına kısaca değindik. Pazar payına baktık. Önümüzdeki aylarda nereye gelebileceğini kısaca bahsettik. Umuyorum finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştığınız video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olabilirsiniz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.